Merhaba arkadaşlar, Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Görmekte olduğunuz bu şirin tığ işi bebek tulumunu bugün sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Ben pembe ile yapıyorum bugün ama siz isterseniz aynı modeli farklı renklerle erkek bebekler için de uygulayabilirsiniz. Tulumumuzun örgüsüne robanın başlangıcından zincirler çekerek sık iğne çalışması ile devam ediyoruz. Roba ayrımlarında 4 noktadan arttırmalarla robanın yüksekliğini bitiriyoruz. Roba yüksekliğinin bitiminde kol örgülerini bırakıyoruz. Gövdeyi tek parça halinde bir miktar daha sık iğne şeklinde devam ediyoruz. Daha sonra bu modelli bölüme geçiyoruz. Modelli bölümü de bakın belli bir mesafeye kadar örüyoruz. Bacağın örgüsüne geçmeden önce ön pat çalışmalarını yapıyoruz. Bu ön pat çalışmalarının birisine bakın düğme için düğme deliklerinin olduğu patı hazırlıyorum. Diğerine de düğmeyi dikeceğimiz patı hazırlıyorum. Patların bitiminde gövdeyi birleştiriyoruz. Bakın dikişsiz bir şekilde birleştiriyoruz. Bir iki sıra daha ördükten sonra gövde bölümünü ikiye ayırıp bacakları ayrı ayrı tığ işi şeklinde dönerek örüyoruz. Bakın dikişsiz olmaktadır bacakların örgüsü ve arada da dikiş yeri yok. Modellerde birbirini devam etmekte. Bacağın örgüsünden sonra da kol örgüsüne geçiyoruz. Kolu bıraktığımız yerden sık iğneler şeklinde devam ediyoruz. Kol yüksekliğini bitirince kol ucunda gövdeye de uyumlu olsun diye model yerleştirmesi yapıyorum. Hem geriye bükerek kullanılacağı için güzel bir görüntüsü var, hem de bir bütünlük sağlıyor. Bakın kolu da aynı bacakta yaptığımız gibi geriye dönerek örgü örüyoruz ve yerleri hiç belli olmamaktadır. Bakın burası dönüş yaptığımız yerler ve birbirini takip etmekte. Kolların örgüsünün bitimiyle de tulumu bitirmiş oluyoruz. Tulumumuz artık bebeğin giyimine hazır hale geliyor. Ben bugün tulumumda bu şekilde bir ip kullandım arkadaşlar. Alize Baby Best markalı bir ip. Bambu karışımı antipilik özellikli bir ip bu. Üzerinde 240 metre 100 gram yazıyor bakın. Renk numarasını soran çok arkadaş oluyor. Renk numarası da Baby Best 161. Siz istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Bu renkler şart değil. Benim elimde bu renk vardı. Bununla yaptım. Siz elinizde hangi renginiz varsa veya bebeğinize hangi rengi yakıştırıyorsanız o renkle yapabilirsiniz. Ben bugün tulum çalışmasını yeni doğan bir bebek için yaptım. 56 zincir çektim. Önlerde 8 sık iğne, kollarda 12'şer sık iğne, arka bölümde de 16 sık iğne ile roba ayrımlarını yaptım. Her iki sırada arttırmalarla robayı istediğim ölçüye kadar getirdim. Siz daha büyük yapmak istiyorsanız 3 aylık bir bebek için yapacaksanız 64 zincir çekerek ön bölümleri 10, kol bölümlerini 13, arka bölümü de 18 sık iğne ile ayrımları yaparak robanın yüksekliğinde daha fazla yaparak büyütebilirsiniz. 6 aylık bir bebek için yapacaksanız bunu 76 zincir çekerek başlayabilirsiniz. Bu 76 zincir çektiğiniz zaman da ön bölümleri 12, kol ölçülerini 15, arka bölümü de 22 sık iğne ile ayrımları yapabilirsiniz. Benim size vermiş olduğum bu sayılar benim elimin sıklığına ve kullandığım ipe göre arkadaşlar, sizin elinizin sıklığına veya ipinizin kalınlığına göre bu zincir sayıları değişecektir. Bebeğinizin boynuna göre ölçerek başlangıcını yaparsanız daha güzel olur. Örgülerimi anlatırken sayılardan çok santimetre olarak ölçü vermeye gayret ediyorum. Elinizde ölçü ölçecek bir alet yok ise bebeğinize ait bir giyim eşyasını üzerine tutarak örgüyünüzü örerseniz
daha güzel sonuç elde ederiz. Ben bugün bu yumak ipten 3 yumağa yakın ip kullandım. Yeni doğan bebek için 5 adet düğme kullandım. Siz bunu aralıklarını biraz daha sık yaparak 6 düğmede yapabilirsiniz. İpimin kalınlığına uygun olarak da 4 milimlik tığ kullanıyorum. Örgümüzü sık iğne çalışması yapıyoruz. İnce uçlu bir tığ ile çok sert düşüyor. Onun için kalın uçlu bir tığ kullanmayı tercih ettim. Zaten kullanacağınız ipin üzerinde kaç numara tığ kullanılması veya şiş kullanılması gerektiği tavsiye edilmektedir. Bu açıklayıcı bilgileri dikkate alarak örgülerinize başlarsanız daha güzel sonuç elde ederiz. Bu ön pat çalışmalarında bu 4 numara ile ön pat çalışması yaparsam dalgalı duruyor. Onun için bu ön pat çalışmalarında da 3 milimlik tığ kullandım. 2 adet tığa ihtiyacımız var. Ama siz yine de elinizin sıklığına göre bu tığ numarasını büyütebilirsiniz. İpiniz ince ise daha küçük tığ numarası tutabilirsiniz. Siz benim kullandığım bu ipten daha ince bir ip kullanacaksanız, yani 100 gramın içinde 240 metre olan ipten daha ince bir ip kullanacaksanız bu sayı sizin için küçük gelecektir. Daha büyük zincir çekerek roba ayrımlarını yaparsanız daha güzel olur arkadaşlar. Malzemelerimiz bunlar. Siz malzemelerinizi hazırlayın. Tulumumuzun örgüsüne geçelim. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videolarımın bazılarında dilimizi anlamayanlar da yapabilsin diye altyazılar oluşturuyorum. Eğer siz izlediğiniz videoda bu altyazıları görmek istemiyorsanız, videonun sağ üst köşesinde alt alta olan noktalar işareti var. O noktalara tıklayarak altyazıları kapalı konuma getirebilirsiniz. O zaman altyazılar görünmez. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin, iyi seyirler. Tulumun robasına 56 zincir çekerek başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 56 zinciri çektim. Yeni doğan bebek için yeterli bir ölçü bu. Ölçüyorum. Bakın hiç çektirmeden şu şekilde tutuyorum. 27 santim. Bir zincir çekiyorum. İlk gördüğüm gözeneğe bir sık iğne yapıyorum. Bu ilk sıramızı giderken roba ayrımlarında yapacağız arkadaşlar. Ön bölüm için 8 tane sık iğne yapıyorum. 1 yaptım. 2 3 4 5 6 7 8. Ön bölüm için 8 tane sık iğneyi yaptım. 2 zincir çekiyorum. Kol bölümü için 12 tane sık iğne yapıyorum. Hemen bakın, aynı gözeneğe değil, yanındaki gözeneğin içerisine sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.
Kol bölümü için de 12 sık iğne yaptım. 2 zincir çekiyorum. Yanındaki gözeneğin içerisine bir sık iğne ile arkaya başlıyorum. Arka bölüm için 16 sık iğne yapıyorum. 2 3 4 14 15 16. Arka bölüm için de 16 sık iğneyi yaptım. 2 zincir çekiyorum. Yanındaki gözeneğe diğer kol için sık iğne yapıyorum. Bu kolda 12 sık iğne yapmıştık. Aynı şekilde bu kol için de 12 sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Kol bölümü için 12 sık iğneyi yaptım. 2 zincir çekiyorum. Yanındaki bakın gözeneğin içerisine sık iğne yapıyorum diğer ön bölüm için. 1 2 3 4 5 6 7 8. Böylece roba ayrımlarımızı da yapmış olduk. Ön bölümlerde 8'er sık iğne, kollarda 12'şer sık iğne, arka bölüm içinde 16 sık iğne yaptım. İkinci sıraya geçiyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk gözeneğe sık iğne olarak batıyorum. Takip edenleri de burada 2 zincir çektiğimiz ayrım noktasına kadar sık iğne yapıyoruz. Ayrım noktasına geldim. Bakın bir alt sırada robayı ayırırken ikişer tane zincir çektiğimiz ayrım noktası vardı. Kol ile ön bölümü ayıran ayrım noktası. Bu iki zincirin içerisine 3 adet sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Boşluğa 3 sık iğne yaptım. Takip eden sık iğneleri arka ile kolu ayıran bu ayrım çizgisine kadar sık iğne yapıyorum. Arka ile kolu ayıran ayrım noktasına geldim. Buradaki bu boşluğa da 3 sık iğne yapıyorum. 3 adet sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Arka bölüme geldik. Bakın arka bölümde buradaki ayrım noktasına kadar sık iğneler yapıyorum. Tamamen sık iğne çalışması yapıyoruz. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz bu robamızın başlangıcında. Bakın ayrım noktasına geliyorum. Son sık iğneyi yaptım arka bölüm için. Ayrım noktasındaki bu boşluğa 3 adet sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Kol bölümüne geldik. Kol bölümündeki sık iğnelerin üzerine sık iğne çalışması yapıyorum.
Diğer ayrım çizgisine kadar sık iğnelere devam ediyorum. Sadece bu iki zincir çektiğimiz yerlerde üçer defa sık iğne yaparak arttırma yapmış oluyoruz. Bakın ayrım noktasına geldim. 1 2 3 sık iğne yaptım, bakın iki zincirin içerisine. Takip edenleri sıra sonuna kadar sık iğne çalışması yapıyorum. Son sık iğneyi de yapıyorum. Robamızın nasıl göründüğüne bir daha bakalım. Bakın şu şekil aldı roba. Üçüncü sıradayız. Üçüncü sırada da tamamen sık iğne oluyor. Hiç arttırma yapmıyoruz bu sırada arkadaşlar. Bakın gördüğüm ilk gözeneğe sık iğne yaptım. Takip edenleri de sık iğne çalışması yapıyorum. Bakın ayrım noktasına geldim. Burada da hiçbir işlem yapmadan gördüğüm bütün sık iğnelerin üzerine batarak sık iğne çalışmasına devam ediyorum. Bu sırada gördüğümüz bütün gözeneklere sık iğne çalışması yapıyoruz sıra sonuna kadar. Sık iğneler yaparak sıra sonuna geliyorum. Bu sırada hiç arttırma yapmadım. Gördüğüm bütün gözeneklere birer defa sık iğne batarak tamamladım. Bir alt sırada arttırma yapmıştık. Bakın şimdiki sırada tekrar arttırma işlemi yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Dördüncü sıramıza başlıyoruz. Gördüğüm ilk gözeneğe sık iğne batıyorum. Buradaki bu arttırma bölümüne kadar bütün gözeneklere birer defa sık iğne batıyoruz. Bakın sık iğnelerime devam ediyorum. Bir alt sırada bakın zincirin içerisine 3 sık iğne yapmıştım. Onun tam ortasındaki sık iğnenin üzerine geldim. Burası bizim arttırma noktamız olacak. İsterseniz buraya bir işaret yapabilirsiniz. Bakın şimdi buraya 3 adet sık iğne yapacağım. 1 yaptım. 2 sık iğne. 3 sık iğne. 3 sık iğneyi yaptık. Bunun tam ortasındaki 3 sık iğnenin ortasındaki sık iğneye bir işaret yapıyorum. Burası kol ile ön bölümün ayrım çizgisi olacak. Burası takip edip gidecek. Hep aynı sıraya denk gelen yerlerde arttırma işlemi yapacağız. Kol bölümünü yapıyoruz. Kol bölümünde de aynı şekilde buradaki bu arttırma bölümüne kadar bakın bir alt sırada 3 sık iğne yapmıştık. Onun ortasındaki sık iğneye kadar sık iğne çalışması yapıyorum. Bu roba çalışmasında bir sırada arttırma yapıyoruz. Bir sırayı düz sık iğne şeklinde çalışıyoruz. Arttırma bölümüne geliyorum yine. Bakın bir alt sırada 3 tane sık iğne yapmıştık. Birine kol bölümü için yaptım. Ortadaki sık iğnenin üzerine sık iğne yaptım. Bu kol bölümü için bir arttırma. Bir tane daha yaptım. Burası bizim arttırma çizgimiz. Buraya bir işaret takıyorum hemen. Bakın
Şimdi de arka bölüm için aynı gözeneğin içerisine bir arttırma olarak bir sık iğne çalışması daha yapıyorum. Aynı gözeneğin içerisine 3 sık iğne yaptım. Takip edenleri arka bölümde buradaki bu arttırma bölümü yapacağımız gözeneğe kadar sık iğne çalışması yapıyoruz. Sık iğneleri yapıyorum. Arka ile diğer kol bölümünü ayıran ayrım noktasına geliyorum. Bakın, ortadaki gözeneğin içerisine bir sık iğne yaptım. Aynı gözeneğin içerisine 2 sık iğne daha yapıyorum. 3 sık iğne yaptık bir gözeneğin içerisine. Arttırmalarımız bu şekilde oluyor. Aynı gözeneğin içerisine 3 sık iğne yaparak. Kol ile ön bölümü ayıran buradaki bu gözeneğe kadar bütün gözeneklere sık iğne çalışması yapıyorum. Başka bir işlem yapmıyoruz. Bakın, ortadaki gözeneğin üzerine geldim. Buraya da diğerlerinde yaptığımız gibi aynı gözeneğin içerisine 3 sık iğne yapıyorum. 1 yaptım. 2 3 3 sık iğne yaparak arttırma yapmış olduk. Takip edenleri sıra sonuna kadar sık iğne çalışması yapıyorum. Bakın, bu şekilde oldu. Arttırma noktalarında aynı gözeneğin içerisine 3'er defa sık iğne çalışması yaptık. Hem önlerde, hem kollarda, hem de arka bölümde arttırmalar yapmış olduk. Bakın, bu şekilde. 5. sıramızı gidiyoruz. Yine sık iğne çalışması. Bu sırada da tamamen sık iğne çalışması olacak. Arttırma yapmıyoruz. Bakın, bütün gözeneklere birer defa batarak sık iğne çalışması yapıyorum. Arttırma bölümünde de aynı şekilde gördüğüm, bakın, bu 3 sık iğne yapmıştım. Hepsinin üzerine birer defa batarak sık iğne çalışması yapıyorum. Kol bölümüne geçtik. Bakın, hiç arttırma yapmadım bu sırada. Sık iğne çalışması uyguladım düz olarak. Takip edenleri bu sıra sonuna kadar sık iğne çalışması yapıyoruz. Robamız bu şekilde devam edecek. Bir sırada ortadaki bu işaret yaptığımız yerlerde orta gözenekleri, bu üst sık iğnelerin olduğu gözeneğe 3 adet sık iğne yapacağız. Bir sonraki sırada hiçbir işlem yapmadan düz sık iğne çalışması yapacağız. Bu şekilde robamızı istediğimiz ölçüye gelesiye kadar örelim gelelim. Benim yapacağım ölçü için 9 santimlik bir roba ölçüsü yeterli olacak. Aynı şekilde bu iki sıranın tekrarıyla bir sırada bu arttırma bölümlerinde aynı gözenekleri 3'er defa sık iğne yaparak bir sonraki sırada da hiç sık iğne arttırması yapmadan düz sık iğne çalışması yaparak robayı tamamlayalım. Benim için gerekli olan roba yüksekliğini tamamlayarak geldim. Ölçüyorum. Bakın, robanın başlangıçtan bitimine 9 santim. Benim için yeterli bir ölçü bu. Robamızın örgüsünü bitirdik. Artık gövde ile kolu ayıralım. Sadece gövde ile tulumumuza devam edelim. Sık iğne çalışmasına devam ediyoruz. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum.
Bu kol altını yapacağımız arttırma bölümüne kadar bütün gözeneklere sık iğne çalışması yapıyorum. Bakın devam ediyorum sık iğnelere. Arttırma bölümüne geliyorum. Bakın bir alt sırada 3 sık iğne yaptığım bir bölüm var. Onun ortasındaki gözeneğe sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Koldaki sık iğneleri atlıyorum. Kol ile arka bölümü ayıran bu ayrım noktasındaki bakın 3 sık iğnenin ortasındaki sık iğneye sık iğne çalışması yapıyorum. Takip edenleri sık iğne çalışması yapıyorum. Buradaki bu ayrım yerine kadar. Bütün gözeneklere birer defa batarak sık iğne çalışması yapıyorum. Arttırma bölümüne geliyorum yine. Bakın bir alt sırada arttırma yaptığımız 3 sık iğnenin ortasındaki sık iğneye sık iğne çalışması yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Koldaki bütün sık iğneleri atlıyorum. Ön ile kolu ayıran buradaki bu ayrım yerindeki 3 sık iğnenin ortasındaki sık iğneye sık iğne çalışması yapıyorum. Takip edenleri sıra sonuna kadar sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna geliyorum. Son sık iğneyi yaptım. Bakın bu sırada robanın kolla gövde kısmını ayırma işlemini yaptık. Kol altında 3 zincir çektim. Bu şekilde bakın arkadaşlar görüntüsü. Ayrımımızı da yapmış olduk. Bakın kolu artık ayrı öreceğiz daha sonra. Şimdi gövde bölümündeki örgülere devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk gördüğüm gözeneğe sık iğne çalışması yapıyorum. Kol altındaki buraya kadar bütün gözeneklere sık iğne yapalım. Kol altına geliyorum. Bakın buradaki gözeneğe bir sık iğne çalışması yaptım. Kol altında 3 sık iğne yapacağız arkadaşlar. 3 zincir çekmiştik. 3 gözeneğe 3 adet sık iğne yapalım. Bakın birer defa. Bir sık iğne, 2 sık iğne, 3. sık iğne. Kol altında 3 sık iğne çalışması yaptım bakın. Arka bölümdeki ilk gözeneğe bir sık iğne yapıyorum. Takip edenleri sık iğne olarak devam ediyoruz. Bakın kol altında bu şekilde bir görüntü oluştu. 3 zincir çekmiştik bir önceki sırada. Burada da o çektiğimiz 3 zincirin üzerine 3 sık iğne yaptık. Buradaki kol altına kadar bütün gözeneklere sık iğne çalışması yapıyorum. Diğer kol altına geliyorum. Bakın arka bölümdeki son sık iğnenin üzerine sık iğne yaptım. Kol altında çekmiş olduğumuz 3 zincirin üzerine birer defa sık iğne yapıyorum. Bakın ilk sık iğnemi yapıyorum. İkinci sık iğneyi yapıyorum. 3. sık iğneyi yapıyorum.
kol altına 3 zincirin üzerine 3 sık iğne yaptım. Ön bölüme devam ediyorum. Sık iğnelere. Sıra sonuna kadar bütün gözenekleri sık iğne yapıyorum. Bakın son sık iğneleri yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Kolun altının görüntüsü de bu şekilde bakın. Bu sırada gördüğümüz bütün gözeneklere birer defa batarak sık iğne yapıyorum. Bu sırayı da bir gidelim. Gövdenin nasıl göründüğüne bakalım arkadaşlar. Bakın gördüğüm bütün gözeneklere birer defa batarak devam ediyorum sıra sonuna kadar. Sırayı tamamladık. Bakın görüntüsü bu şekilde. Artık gövdemiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bu şekilde sık iğneleri bir 9-10 sıra kadar yapalım. Yaklaşık olarak 4-5 santim yapıyor arkadaşlar. Daha sonra model yerleşimine geçeceğiz. Kol altından itibaren 10 sıra yaptım. Kaç santim olduğunu ölçüyorum. Bakın 5 santim. Sık iğneyi burada bırakıyorum. Örgü modeline geçeceğiz artık. Bir zincir çekiyorum. Bakın şu şekilde örgümü çeviriyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. İlk gözeneğin içerisine kısa trabzan yani çakma trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine almadan yanındaki gözeneğe batıyorum. İlmeği çıkartıyorum. Kaydırma tekniği yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Çakma trabzan. Yanındaki gözeneğe batıyorum. Kaydırma tekniği yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Çakma trabzan. Bir defa da çıkartıyorum trabzanı. Yanındaki gözeneğe batıp kaydırma tekniği yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Çakma trabzan yapıyorum. Bakın ipi tığın üzerine almadan kaydırma tekniğiyle ilmeği çıkartıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Çakma trabzan yapıyorum. Yanındaki gözeneğe batıyorum. Kaydırma tekniğiyle kapatıyorum. Bakın bu şekilde devam edecek bu sıramız. Arka görüntüsü de böyle arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bir gözeneğe çakma trabzan, bir gözeneği kaydırma tekniğiyle tamamlayalım. Çakma trabzan yapıyorum. Kaydırma tekniği yapıyorum. Çakma trabzan, kaydırma tekniği. Bir kaydırma tekniği, bir çakma trabzan yaparak sıra sonuna geldim. Bakın görüntüsü böyle modelimizin arkadaşlar. İkinci sıramızda farklı bir işlem yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Bu sırada tam tersi işlemi yapacağız. En son bitirdiğimiz hangisi ise onun tam tersini yapacağız. Bakın son olarak çakma trabzan bir alt sırada çakma trabzanın üzerine kaydırma tekniği uyguluyorum. Kaydırma tekniği var bakın bir alt sırada, onun üzerine çakma trabzan yapıyorum. İşlemi tersine çevirdik.
kaydırma tekniği yapıyorum. Çakma trabzan yapıyorum. Kaydırma tekniği, çakma trabzan. Kaydırma tekniği, çakma trabzan. Bir alt sıradakinin tam tersini yapıyoruz. Çakma trabzanın üzerine kaydırma tekniği yapıyoruz. Kaydırma tekniğinin üzerine çakma trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Son gözeneği de kaydırma tekniğiyle bakın batıyorum ve bitirdim. Bu sırayı da çakma trabzanın üzerine kaydırma tekniği, kaydırma tekniğinin üzerine çakma trabzan yaparak tamamladım. Bakın modelimizde 3. sıraya geçiyorum. Son olan kaydırma tekniğiyle bitmiştik. Kaydırma tekniğinin üzerine çakma trabzan yapıyorum. Çakma trabzanın üzerine kaydırma tekniği yapıyorum. Aynı şekilde devam edecek modelimiz arkadaşlar. Kaydırma tekniğinin üzerine çakma trabzan yapıyoruz. Çakma trabzanın üzerine kaydırma tekniği yaparak sıralarımızı devam ettireceğiz. Bakın şu şekilde modelimiz devam edecek. Hemen bir görüntüsünü tam olarak görelim. Bu yüksekliği tamamlayıp gelelim. Tulumun gövde uzunluğunu benim için gerekli ölçüye kadar getirdim. Bakın arkadaşlar. Kol altından itibaren kaç santim olduğunu ölçüyorum. Bakın bitmiş haliyle 19 santim. Şimdi ön pat çalışması yapacağız. Ön pat çalışmasını yaptıktan sonra bu gövdeyi birleştireceğiz. Ön patlarla gövdeyi birleştirdikten sonra örgüyü ikiye ayırıp bacak boyu ile devam edeceğiz. Şimdi ön pat çalışmasına geçiyorum. Bu tığ ön pat çalışması için biraz kalın olur. Sık iğne ile yaptığımızdan bakın bu aralıklar çok sık. Bu ön patı bu tığ ile yaparsak burası biraz dalgalı durur. Onun için 3 numara tığ kullanacağım ben bakın. 3 milimlik tığ elime alıyorum. Ön pat için bitirmiş olduğum modelin buradan bir zincir çekiyorum. İlk gözeneğe bakın. Bu ilk gözeneğe bir sık iğne yapıyorum. Her gözeneğe burada her gözeneğe bakın bir sık iğne yapıyorum. Yapmış olduğumuz her sıraya birer adet bakın şu şekilde sık iğneler yaparak bu yakanın başlangıcına kadar gidelim. Geriye dönüşte düğme için düğme deliği belirleyeceğiz. Bakın uç noktasına geldim. Ön bölümü tamamen sık iğneler şeklinde her gözeneğe birer defa batarak tamamladım. Bir zincir çekiyorum, geriye dönüyoruz. İlk gözeneğin içerisine bir sık iğne yapıyorum. Duruyorum burada. Düğme için yerleri belirleyeceğiz arkadaşlar. Kaç düğme dikeceksek bu sırada onun yerlerini belirleyelim. İlk düğmeyi bakın buraya dikeriz. Buraya bir işaret yapıyorum. Yakanın başlangıcında bir düğme olsun. Bir düğmeyi buraya dikeriz. Sayarak yaparsak daha iyi olur. Bakın 2 gözenek atlayacağız düğme için.
belli bir mesafe, kaç sık iğne varsa, kaç düğme dikeceksek onu ayarlayarak bu sırada belirleyelim. Aralarda bir mesafeyi gözümüzde canlandıralım. Bakın, buraya battığımızı düşünelim. 2, 4, 6, 8, 9. Diğer düğme için buradan yer yaparız. Oraya da bakın şu şekilde işaret takıyorum. Belki hepinizin elinde bu iğnelerden olmayabilir. İple de işaret takabilirsiniz. Önemli olan yerlerinin belli olması. Tekrar bakın sayıyorum. Bir düğme için buradan başlayacağız. 2 atlayacağız. Burada bitireceğiz. 2, 4, 6, 8, 9. Diğer düğme için buraya bir işaret takıyorum. Sayarak yerlerini belirleyelim. Bakın bu şekilde benim ön bölüme 1, 2, 3, 4, 5 adet düğme deliği için yeri belirledim. Şimdi bunları yapalım. Bir sık iğne batmıştık ilk başlangıçta. 1, 2 zincir çekiyorum. Bakın 1, 2 atlıyorum. Üçüncü gözeneğe bir sık iğne yapıyorum. Takip edenleri diğer işaret yaptığım yere kadar sık iğne yapıyorum. Bakın diğer işaret yaptığım yere geliyorum. İşaretimi çıkarıyorum. Buraya düğme deliği için başlangıç yapacağız. 1, 2 zincir çekiyorum. Arada bakın 1, 2 gözenek atlıyorum. Üçüncü gözeneğin üzerine sık iğne batıyorum. Takip edenleri diğer işarete kadar sık iğne yapıyoruz. Bakın diğer işaret yaptığımız yere geldik. Üçüncü düğme için bunu çıkartıyorum. Bakın 1, 2 zincir, 2 gözenek atlıyorum. Üçüncü gözeneğe sık iğne şeklinde batıyorum. Takip edenleri diğer işaret yaptığımız yere kadar sık iğneler yapıyoruz. Bakın diğer işaretli yere geldim. Buraya da bir sık iğne şeklinde battım. 1, 2 zincir, 2 gözenek atlıyorum. Üçüncü gözeneğe sık iğne şeklinde batıyorum. Sık iğnelere devam ediyoruz. Bakın son düğme için işaret yaptığım yerdeyim. Çıkarıyorum. Bir sık iğne yaptım. 1, 2 zincir, 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye sık iğne şeklinde batıyorum. Takip edenleri sık iğne şeklinde tamamlayalım. Bakın uç noktasına geldim. En uç noktasındakine de sık iğne battım. Bir zincir çekiyorum.
Üçüncü sıramızdayız ön pat çalışmasında. Buraya da bir sıra sık iğne çalışması yapalım bakın. Gördüğüm bütün gözeneklere birer defa batarak sık iğne yapıyorum. Bakın düğme deliği yaptığımız yere geldim. Buraya 2 gözenek atlamıştık. 2 sık iğne yapıyorum. Çekmiş olduğumuz 2 zincirin üzerine 2 sık iğne yaptım. Takip edenleri diğer düğme deliğine kadar sık iğne şeklinde devam ediyorum. Bakın düğme deliğinin olduğu yerdeyim. Buraya 2 sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bu başa kadar devam edelim. Düğme deliklerinin olduğu boşluklara 2 sık iğne yapalım. Diğerlerini de sık iğne şeklinde devam edelim. Bakın yakanın bitiminde son düğme deliğine 2 sık iğne yaptım. Son gözeneği de sık iğne şeklinde battım ve bitirdim. İpi artık burada kesebilirim. Bu ön patı bitirdik. Diğer ön patı yapalım. Bakın düğmeler için düğme deliklerinin yerlerini belirledik. Şimdi düğme dikeceğimiz bu ön pat çalışmasını yapalım. Buraya sık iğneler yapıyoruz. Bakın bu yakanın başlangıcından sık iğne şeklinde başlayalım. İlmek çıkartıyorum. Şu şekilde başlangıç olduğumuz bu ipi de iç kısımdan götürelim. Temiz bir görüntüsü olsun. Aynı gözeneğe sık iğne yapıyorum. Bakın sık iğne yaptım. Diğer ön patta yaptığımız gibi bütün gözeneklere birer defa sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde bakın sık iğneler yaparak etek ucuna kadar devam edeceğiz. Bu ön patta sık iğne çalışmalarını bir sıra gidelim etek ucuna kadar, buraya kadar bir sıra gidelim, geri gelelim, tekrar bir sıra sık iğne yapalım. Yani bu ön patta 3 sıra sık iğne yapalım gelelim. Bu ön patta da 3 sıra sık iğneyi yaptım. Bakın görüntüsü bu şekilde. Bir geldim, geri gittim, tekrar geldim. 3 sıranın sonucunda böyle bir görüntü elde ettik. Buraya düğmeleri dikeceğiz. Bakın burası da düğme deliğini yaptığımız yer. Burası üst üste gelecek. Bu son sırayı yapacağız. Tekrar bir sıra devam etmek istiyorum ben. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın örgünün ters tarafı bana bakıyor. Bu ilk gördüğüm gözeneğe bir sık iğne yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Yanındaki gözeneğe kısa trabzan yapıyorum. Burada uyguladığımız modeli bu son sırada da yapalım. Bir bütünlük sağlamak istiyorum. Bakın kaydırma tekniği yapıyorum yanındaki gözeneğe. İpi tığın üzerine alıyorum. Kısa trabzan yapıyorum. Kaydırma tekniği yapıyorum. Kısa trabzan yapıyorum. Kaydırma tekniği, kısa trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde bir görüntü olacak ön bölümde. Bu yakanın başlangıcına kadar bu şekilde devam edelim. Yakada dönüşü sizinle birlikte yapalım.
Bakın uç nokta son gözeneğe geldim. Ön bölümde buraya kaydırma tekniği denk geldi. Kaydırma tekniği yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı gözeneğe bakın. Aynı gözeneğe kısa trabzan yapıyorum. Yuvarlak bir görüntü elde edebilmek için bunu yaptık. Takip edenleri artık devam ediyoruz. Kaydırma tekniği, ipi tığın üzerine alıyorum. Kısa trabzan yapıyorum. Kaydırma tekniği yapıyorum. Kısa trabzan yapıyorum. Bakın görüntü bu şekilde oldu. Boyun çevresinde de bu şekilde devam edeceğiz. Boyun çevresini tamamen yapalım. Bu ön patta da yaparak buraya kadar devam edelim. Bir kaydırma tekniği, bir kısa trabzanlar yaparak bakın ön patı da bitirdik. Görüntüsü bu şekilde oldu. Modelimize de uyum sağladı. Ön patların nasıl olduğunu bir görelim. Bakın buraya düğmeleri dikeceğiz. Tam bu düğme deliklerinin denk geldiği yerlere 5 adet düğme dikeceğiz. Gövde bölümünü bitirdik. Bacak bölümüne geçeceğiz. Bu iki bölümü birleştirelim şimdi. Bakın bu düğme deliğinin olduğu pat üstte kalacak şekilde bu şekilde birleştiriyorum. Patları üst üstüne getiriyorum. Bu diğer patın bakın şuna tığımı takıyorum. İlmeği alıyorum, içinden geçiriyorum, birleştiriyorum. Bir zincir çektim. Artık bu tığla işim bitti. Gövde bölümünü ördüğümüz 4 numara tığ alıyorum. Modellerimize bir sıra devam edelim. Bunu da birleştirmiş oluruz. Bacak bölümünü ayıracağız daha sonra. Nasıl denk geleceğine bakıyorum. Bakın buna kaydırma tekniği yapacağım. Kısa trabzan, kaydırma tekniği, kısa trabzan. Buna bir kısa trabzan yapıyorum. Modeli bozmak istemiyorum. İki katlı olduğu için biraz zor oluyor. Yanındaki gözeneğe kaydırma tekniği, bakın bir alt sıradaki de kısa trabzan, kısa trabzan yapıyorum. Kaydırma tekniği yapıyorum. Bakın birleşimini yaptık. Takip edenleri modeli yapalım. Buraya kadar bir gelelim. Son gözeneğe bakın. Kaydırma tekniği denk geldi. Başlangıç olduğu bakın bununla kaydırma tekniği yaparak birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bir sıra daha model yapalım. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu ilk gördüğüm kaydırma tekniği. Üzerine kısa trabzan yapıyorum. Kısa trabzanın üzerine kaydırma tekniği, kısa trabzan, kaydırma tekniği. Buraya kadar devam edelim bu şekilde.
Bakın sonuna geldim. Bu başlangıç gözeneği ile sıramı da kapatıyorum. Böylece gövde bölümünü bitirdim. Artık bunu ikiye ayırıp bacakları ayrı ayrı öreceğim. Bir sırada kaç gözenek varsa onu sayıyoruz. İkiye bölmemiz gerekiyor. Benim toplam 82 gözenek var. 82'nin 41'i bir bacakta, 41'i bir bacak olacak şekilde ayarlıyorum. Hemen sayıyorum. Bakın buranın orta noktasına gelelim. Modelde geriye dönüyoruz. Bakın örgüyü çeviriyorum. Kaydırma tekniğiyle buranın ortasına gelelim. Kısa trabzan yapmadan sadece kaydırma teknikleri yaparak ortaya gelmek istiyorum. Bakın geldim. Ön patın ortasındayız. Şimdi benim olan sayıma göre 41 gözenek sayacağım. Bakın 2, 4, 6, 41. benim. Bakın burası. Buraya bir işaret takıyorum. Belli olsun. Şu şekilde işaret taktım. Tam orta noktası orası arkadaşlar. Benim bu ipin başlangıç olduğu yerden sonra 41 burada var. 41 burada var. Bakın şu şekilde eşit bir şekilde sizin kaç ilmek varsa burada, yani kaç gözeneğiniz varsa ikiye bölün, karşılıklı işaret yapın. Birleştirme işlemini yapacağız. Bu işaret taktığım yere tığ takıyorum. Bakın şu şekilde ilmeği çıkartıyorum. Gövdeyi birleştirmiş olduk. Bakın bir bacak buradan devam edecek, bir bacak buradan devam edecek. Modelimizin örgüsüne bakıyorum. Bakın bir zincir çekeyim, sağlamlaştırayım. İlk modelimiz kısa trabzan. Kısa trabzanın üzerine kaydırma tekniği yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Kaydırma tekniği yaptığımız bakın gözenek, ona kısa trabzan yapıyorum. Modelimize devam ediyoruz. Kısa trabzanların üzerine kaydırma tekniği, kaydırma tekniklerinin üzerine kısa trabzan olarak başladığımız yere kadar devam edelim. İşaret taktığım yeri çıkartıyorum. Sonuna geldim. Bakın burada bir kısa trabzan yaptım. Başlamış olduğumuz bu gözenek ile kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Aynı şekilde yine bu bacakta nasıl görüyorsak o şekilde devam ediyoruz. Bakın kısa trabzan, kısa trabzanın tepe noktasına kaydırma tekniği yapıyorum. Kaydırma tekniğinin tepe noktasına kısa trabzan yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Bakın sonuna geldim. Bir gözenek kaldı. Bu gözeneği yapmıyorum. Atlıyorum. Başlangıçtaki gözenek ile kaydırma tekniği yaparak bakın şu şekilde tığ takıyorum. İlmeği çıkartıyorum. Birleştiriyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu örgü çevirmeye devam ediyoruz. Yoksa görüntü farklılığı olur bu modelle arkadaşlar. Gövdeyi yaparken nasıl örgüyü çevirdiysek bacakları yaparken de aynı şekilde örgüyü çeviriyoruz bakın. Bir zincir çekiyorum. İlk gördüğüm kaydırma tekniği
Üzerine kısa trabzan yapıyorum. Kaydırma bakın kısa trabzanın üzerinde kaydırma tekniği, modelimize devam ediyoruz yani. Kaydırma yaptığımızın üzerine kısa trabzan, kısa trabzanın üzerine kaydırma tekniği olarak. Bacak boyu bu şekilde devam edecek. Çok dar yapmak istemiyorum. 40 gözenek kaldı. Bakın bu. Bu sayıda 40 ilmek ile bacak boyuna devam edelim. Yapmış olduğum tulumun bacak boyunu benim için gerekli ölçüye kadar örerek geldim. Kaç santimlik bacak boyu elde ettim, onu ölçüyorum. Bakın 12 santim bacak boyu var. Bu 12 santimlik bacak boyu 3 aylık bebeğin bacak boyuna da olur. Biz bugün bu tulumu yeni doğan için yapıyoruz. Yeni doğum döneminde bakın şu şekilde geriye bükerek kullanılabilir. Geriye bükük olarak ölçüyorum. Bakın 9 santim. 9 santimlik bir bacak boyu yeni doğan bebek için güzel olur arkadaşlar. Şimdi diğer bacağı sizle birlikte yapacağız. Bakın ben düğmelerini de diktim. Zaten düğme deliklerinin yerlerini belirlemiştik. Şu şekilde karşı pata, düğme deliğinin karşısındaki pata düğmelerini de diktim. Siz de renk olarak bu düğmeleri tercihinize göre dikebilirsiniz. Bakın ben kolun birisini yaptım arkadaşlar. Zamandan kazanmak için. Bu kolu da bakın kol altından itibaren sık iğneler şeklinde devam ettim. Kol ucunda buraya da uyumlu olsun diye bakın bir kısa trabzan bir kaydırma tekniği modelimizi uyguladım. Bunu geriye bükük olarak kullanacağız. Bu şekilde tulumumuzla da uyumlu olacak. Güzel bir görüntüsü olacak arkadaşlar. Şimdi diğer bacağı sizinle birlikte çalışalım. Bu ipi burada kesiyorum ben arkadaşlar. Diğer başlangıcını yapıyoruz. Nereden başlayacağıma bakıyorum. Şuradan ilmeği takalım. Yönü bu tarafa gidecek. Bakın iç kısmı bana bakacak bacak bölümünün. Bu bacağı 41 ilmek ile başlamıştık. Burada da aynı şekilde 41 ilmek denk gelmesi gerekiyor. İlk modelim bakın bir alt sırada kısa trabzan kaydırma tekniği yapıyorum üzerine. Başlamış olduğum ipi de iç kısımdan götürüyorum. Bakın kaydırma tekniği var. Kısa trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Kısa trabzan yapıyorum. Kaydırma tekniği yapıyorum. Kısa trabzan yapıyorum. Bu şekilde bu bacaktan 41 ilmek yapalım arkadaşlar. Buraya kadar gelelim. Devam ediyoruz. Son ilmeği yapıyorum. 41. ilmeğim benim bu. Kaydırma tekniği denk geldi. Kaydırma tekniği yaptım. Bu başlamış olduğumuz ilk gözenek vardı bacak boyuna başlarken. Onunla kaydırma tekniği yapıyorum. Sıramı kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu örgü çevirmeleri unutmayalım arkadaşlar. Bakın diğer bacakta örgü çevirerek yaptığımız için düzgün bir görüntüsü var. Gövde ile de uyumlu bir şekli var bakın. İkinci sıradayız. Bakın bu tarafa geleceğiz. İlk gözeneğe kısa trabzan yapıyorum. Bir alt sırada kaydırma tekniği denk gelmişti. Yanındakine kaydırma tekniği, kısa trabzan. Modelimizi uyguluyoruz. Sıranın sonuna kadar devam edelim.
Bu sırada son gözeneği yapıyorum. Bu 40. gözenek. Bakın 41. burası ama 41'e batmıyorum. Kaydırma tekniğiyle başlangıç gözeneğiyle sıramı kapatıyorum. Artık 40 ilmek ile devam edeceğiz. Bu bacakta da aynı şekilde ikinci sıradan sonra üçüncü sıradan itibaren 40 ilmek ile devam etmiştik. Burada da 40 ilmek ile devam edeceğiz. Bir zincir çekiyorum. Burada dikkat edilmesi gereken bir konuda başlangıç ve bitişin denk gelmesi için sayıların çift sayı olması gerekiyor. Başlangıcı bakın, başlarken kısa trabzan yapmıştık. Bitiminde kaydırma tekniği yaptık. Modelimizin düzgün görünmesi için, bu şekilde düzgün görünmesi için çift sayı olması gerekiyor. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın ilk gözenek kaydırma tekniği bir alt sırada. Burada kısa trabzan yapıyorum. Kısa trabzanın üzerine kaydırma tekniği yapıyorum. Kısa trabzan yapıyorum. Kaydırma tekniği yapıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz artık. Bir sırada 40 ilmek olduğu için bakın kısa trabzanla başladık. Son trabzanımızın kaydırma tekniği olması gerekiyor. O zaman şaşırmazsınız, eksiltme yapmazsınız arkadaşlar. Bu şekilde bacak boyunu devam edeceğiz. Yaptığınız tulumun büyüklüğüne göre devam edin. Benim yaptığım ölçüde yapıyorsanız 12 santime tamamlayalım. Kaç model olduğunu sayıyorum. Bakın bu birleşim yerinden itibaren 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 model sırası var. Her bir sıra model 2 sıradan oluşuyorsa 26 sıra bacak boyu yapmışım. Siz de yaptığınız büyüklüğe göre bunu ayarlayabilirsiniz. Bacağın ölçüsünü bu şekilde diğer bacağı eşitleyerek örelim, bitirelim. Şimdi sizinle bu kol altından kol başlangıcını yapalım. İpimin diğer ucunu alıyorum. Tam kol altındaki ilmekten başlangıç yapıyorum. Bir defa düğüm atalım. Daha sağlam oluyor o zaman. Bakın örgünün şekli bu tarafa gidiyor. O tarafa gideceğiz. İlk gözeneğe bir ilmek çıkartıyorum. Bu başlamış olduğum ipi de iç kısımdan götürüyorum. İlk gözeneğe sık iğne yaptım. Takip edene sık iğne yapıyorum. Gördüğüm bütün gözeneklere birer defa batarak sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu kol altına başladığımız yere kadar bütün gözeneklere sık iğne yaparak gelelim. Bakın son gözeneği yapıyorum. Kaydırma tekniğiyle sıramı kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Kolda da aynı bacakta olduğu gibi örgüyü çevirerek öreceğiz arkadaşlar. İlk gözeneğe sık iğne yapıyorum. Takip edenlere sık iğne şeklinde devam ediyorum. Bir sırada benim 35 adet sık iğnem var. Bu 35 sık iğne ile bu başladığım gözeneğe kadar gelelim. Eksiltme yapmadan bu 35 gözenek ile kola devam edeceğiz. Sık iğneler şeklinde sıra sonuna kadar bir yapalım. Kolun görüntüsünü görelim. Bakın son gözeneği yapıyorum. Kol sırasında
Bu başlamış olduğumuz ilk gözenek ile kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum. Bakın ilmeğin içerisinden geçirdim. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk gördüğüm gözeneğe sık iğne batıyorum. Takip edenleri de sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Bir şeklini görelim. Bakın kol bölümünün bu şekilde düz bir şekli var arkadaşlar. Diğer kol bölümünde de aynı işlemi yapmıştım ben. Sık iğneler halinde devam ediyor. Bir sırada 35 gözenek var. Bu 35 ilmeği eksiltme yapmadan devam edeceğiz. Bu tulumu başlarken daha büyük bir bebek için başladıysanız başlangıç zincir sayısı fazladır. Bu zincir sayısına göre ilmek sayısı da benim yaptığım tulumdan daha fazladır. Büyük olacağı için bu roba yüksekliği de fazla olacak. Arttırmalarınız da fazla olacaktır. Bu sayı değişecektir arkadaşlar kol boyundaki. Benim yaptığım yeni doğan bebek için bu başladığım sayı ile 35 gözenek var bir kolda. Bu 35 gözenek ile kol boyunu devam edeceğiz. Diğer kol boyunu kaç santim yaptığımı ölçüyorum. Bakın hemen ölçelim. Kol altından boşluktan olan bakın yüksekliği ölçüyorum. 10 santim kol boyu var. Buraya kadar 10 santim. 10 santim sık iğne yapacağız. 10 santimden sonra bu gövde bölümünde uygulamış olduğumuz modeli yapacağız. Sık iğneler şeklinde kol boyunu bir 10 santim kadar örelim. Bu 10 santimin içerisine benim arkadaşlar 22-23 sıradan oluşuyor. Bu 22-23 sıranın da git gel her biri birer sıra olarak ele alıyoruz. Şekil olarak bakalım. Bakın şu görüntü şekillerinden 2, 4, 6, 8, 10. 10 bitmiş. Bir defa da tersten gelmişim. 11. olarak görünüyor. Siz de bu ölçüde yapıyorsanız 22-23 sıra kadar sık iğne yapalım. Daha sonra bu kol ucundaki modelli bölümü sizlerle birlikte yapalım. Sizinle başlamış olduğum bu kolu ve başlamış olduğumuz bacak boyunu gerekli yüksekliğe kadar örelim gelelim. Bacağın zaten birisini yapmıştık sizle birlikte. Siz de bu bacak boyunu eşit olacak şekilde örün arkadaşlar. Kol ve bacağın örgülerini örelim gelelim. Sizlerle başlamış olduğum tulumun bacak boyunu diğer bacak boyuma eşitledim. Bakın kaç model yerleştirdiğime bakıyorum. Bakın ayrımdan sonra bacak ayrımından sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 model yerleştirdim bacak boyunda. 0-3 aylık bebek için bu yeterli bir ölçü. Koluna bakıyorum. Kolu ben birisini sizden önce yapmıştım. Sizinle birlikte başlamış olduğum kolu da bakın sık iğneler şeklinde örerek benim için gerekli mesafeye kadar ördüm. Kaç santim ördüğümü ölçüyorum. Bakın kolun altından tutuyorum. Bitmiş hali 10 santim. Bu kolun ucuna bakın görmekte olduğunuz gibi 3 model denk gelecek şekilde model yerleştirmesi yapacağız. 35 sık iğne vardı arkadaşlar. Modelimizin düzgün denk gelebilmesi için bir gözenek eksik olması gerekiyor veya fazla olması gerekiyor. Çift sayılar gerekiyor demiştim. Bakın şu şekilde son gözeneğe batmıyorum. Sık iğne yapmam gereken yere batmıyorum. Bir atlıyorum. Başlangıç gözeneği ile kaydırma tekniğiyle sırayı kapatıyorum. 34 gözenek kaldı bir sırada. Bu 34 gözenek ile modeli yerleştirmesine geçiyorum. Örgümü çeviriyorum. Bakın böyle gitmem gerekiyor. İpi tığın üzerine alıyorum. İlk gözeneğe kısa trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine almadan yanındaki gözeneğe batıp kaydırma tekniği uyguluyorum. İpi tığın üzerine alıyorum.
Kısa trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine almadan kaydırma tekniği yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Kısa trabzan yapıyorum. Kaydırma tekniği yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonuna geliyorum. Bakın kısa trabzan yaptım. Son gözeneğe kaydırma tekniği yapıyorum. Sıraya başlarken kısa trabzanla başlamıştık. Bitiriş gözeneğimiz de bakın kaydırma tekniği denk geldi. Bu çift sayı olduğu için, yani 34 gözenek olduğu için bakın birbirine denk geldi. Burası tek sayılı bir sıra olsaydı, 35 ile devam etmiş olsaydık, burada başlamış olduğumuz modelin aynısı olacaktı ve görüntü olarak da düzgün görünmeyecekti. Bakın birleşim yeri hiç belli olmuyor. Kaydırma tekniğiyle sırayı kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk gördüğüm gözenek, bakın kaydırma tekniği yaptım. Üzerine kısa trabzan yapıyorum. Kısa trabzanın üzerine kaydırma tekniği yapıyorum. Modelimizi yapıyoruz burada. Kaydırma tekniğinin üzerine kısa trabzan yapıyorum. Bu şekilde 3 model olacak şekilde bakın 1, 2, 3 model yerleştirmişim. 3 model yerleştirelim. Kol boyunu bitirelim. Bitmiş haliyle tulumumuzu bir görelim. Yeni doğan bebekler için olan tığ işi tulumu tamamen bitirdim arkadaşlar. Bakın çok şirin oldu. Kız bebeklerimiz için yaptık biz bugün bu tulumu. Ama siz isterseniz erkek renkleriyle erkek bebekleriniz için de yapabilirsiniz. Kolların açık haliyle bakın görüntüsü bu şekilde. Geriye kıvrık olarak kullanımı da böyle. Bacaklar da aynı şekilde uzun yaptık. Geriye bükük olarak, yani kıvrık olarak kullanılabilir. Ön pat bölümüne 5 adet düğme diktim. Bebeğe giydirmesi, çıkarması çok kolay bir tulum. Tulumumuz artık giyilmeye hazır. Bitmiş haliyle size yapmış olduğumuz tulumun ölçülerini vermek istiyorum. Bakın kol altından enini ölçüyorum. 23 santim. Yüksekliğini ölçüyorum. Bakın geriye bükük haliyle ölçüyorum. 39 santim. Açık olarak ölçüyorum. Bacağın açılmış haliyle ölçüyorum. Omuzdan itibaren bakın omuzdan tutuyorum. Omuzdan itibaren yükseklik 46 santim. Bacak boyunu ölçüyorum. Bakın 13 santim. Kol boyunu ölçüyorum. Açık olarak ölçüyorum arkadaşlar. Açık olarak kol altından itibaren 13 santim. Bükük haliyle ölçüyorum. 10 santim. Omuzdan itibaren kol boyunu ölçüyorum. Bakın 20 santim. Yeni doğan için ideal bir ölçüde yaptık biz bugün bu tulumu. Bu tulumun anlatımını benimle birlikte izleyen ve yapan arkadaşların ellerine sağlık. Yapacak olan arkadaşlara da kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Zil şeklindeki butonu da aktifleştirirseniz bundan sonra yükleyeceğim videolardan ilk önce sizlerin haberi olur arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah sizlerle yeniden yeni örgülerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.